Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Güvenir. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz, geçen haftalarda bahsettik yine, Hayabusa billet kapak. Külçeden işlediğimiz kapak. Bu hafta konusu bu. Teknik detaylar vereceğiz ve nasıl işlendiğini kesit görüntülerle aktaracağız. Bu kapağımız yaklaşık 1,5 sene evvel Ar-Ge'si tamamlanmış ve üretime başlanmış bir kapaktır. 1,5 sene evvelden beri bu kapağın dünya geneline satışları sunuluyor. İki versiyonu vardır. Biri su kanallı, orijinalinde olduğu gibi su soğutmalı. Biri de drag motorları için, drag yarış motosikletleri için ürettiğimiz su kanalsız versiyonudur. Bu su kanalsız versiyonu biliyorsunuz drag motosikletleri start noktasına gelirler. Start noktasında çalıştırırlar. Motor belli sıcaklığa ulaşır. Startını yapar 402 metre veya 200 metre. Startını yaptıktan sonra biter. Soğuk yakıt kullandıklarından dolayı bu kapağı kullanmaktadırlar. Arkamda gördüğünüz bu kapak %50 oranında işlenmesi bitmiştir. Gördüğünüz gibi tek parça alüminyumdan işlenerek bu hale gelmiştir. 6000 serisi dövme malzemedir, levha malzemedir. Bu malzemeden işlenerek kapak haline gelmektedir. Bu konuda teknik detaylar vereceğim tabii ki. Teknik detayları masamızda devam edelim. Evet arkadaşlar, biraz önce makine başında anlattığım gibi konuların üzerinden bir daha geçeceğiz. Şöyle, bu kapağın bizi bu kapağı üretmeye iten sebeplerden bir tanesi de tabii ki yetmemesiydi. Yetmemesinden kastım da şudur. Biliyorsunuz Hayabusa motorlar çok farklı kulvarlarda kullanılıyor. Yarış kulvarlarında kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi, hatta en büyüğü drag kulvarı. Pist içinde kullanılıyor. Cadde içinde kullanılıyor. Cadde yarışlarında. Cadde yarışından kastım işte otobanda, rolling tarzında yarışılan motorlara yapılan modifiyelerden bahsediyorum. Tabii ki üst kapak yetersiz kalıyor. Üst kapağın yetersiz kalması sebebiyle biz de bu kapağın üretimine Ar-Ge'sine başlamış bulunduk. Ar-Ge'sine başladıktan sonra ilk önce daha önce de tasarım çalışmalarından bahsetmiştim. İlk önce bilgisayar ortamında bir kapağı alıyoruz. Kapağı aldıktan sonra gözlemliyoruz, test ediyoruz. Akış testi yapıyoruz, hava akış testi. Daha sonra yağ kanallarının, ikinci konu da bu. Yağ kanallarının, yağ geniş dönüş kanallarının yeterliliğini, nasıl geliştirilebileceğini ele alıyoruz. Daha sonra da bir plan proje oluşturup bu ürün için tasarıma başlıyoruz. Tasarım ilk önce dediğim gibi bilgisayar ortamında oluyor. Bilgisayar ortamında üretildikten sonra testler, bilgisayar ortamındaki akış testleri, türbülans testleri, hava akış testleri oluyor. Bu testler ne kadar başarılı, ne kadar başarısız olduğu ilk önce karar veriliyor. Eğer istediğimiz gibi değilse geliştirmeye devam ediyoruz. Geliştirmeye devam etmekle birlikte testler onlarla beraber ilerliyor. Bu testler bittikten sonra üretim aşaması için gerekli unsurlar göz önüne alınıyor. Bunlar malzeme, ne malzeme kullanılacağı, malzemeyi nasıl işleneceği, nasıl en kolay işlenebileceği, nasıl makineye bağlanacağı, kaç sefer işleneceği ve kaç sefer makineye sökülüp takılacağı, bunların hepsi ele alınıyor. Ele alındıktan sonra bir plan proje yapılıyor işlemek için, ürünü ortaya çıkarmak için. Plan proje yapıldıktan sonra ürün işlenmeye başlıyor. Tabii ki bu çok sancılı bir süreç. İlk defa olmayan bir şeyi, yani olmayan bir ürünü tekrardan üretiyorsunuz. Ancak tabii olmayan dediğim şöyle, bu kapak var, evet, döküm olarak. Fabrikanın geliştirdiği işte değerlere göre, emisyon değerlerine göre vesaire üretilmiş bir kapak var. Çünkü bu motor biliyorsunuz trafikte kullanılıyor. Tamamen yarış motoru olarak ortaya çıkmıyor. Günlük kullanım için de fabrikanın gözettiği unsurlar var. Alt devirler, üst devirler vesaire hepsini oradaki mühendisler böyle bir çalışma gerçekleştiriyor. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi emisyon değerleri de çok önemli. Bunlar atmosferik motorlar olduğu için emisyon değerleri yüksek oluyor. Bizim buradaki aşamada tabii ki biz emisyon değerlerini göz ardı ediyoruz. Çünkü bunlar yarış motorlarına takılacak. Bizim emisyonu göz önünde bulundurup ürettiğimiz kapaklar da var tabii ki. Ancak bu kapak dediğim gibi yarış motorlarında kullanılıyor. Yarış motorlarında kullanıldığı için bizim için bir sınırı yok. Biz en iyisi için çalışıyoruz. En iyi performans versin diye çalışıyoruz. O yüzden de elimizden geldiğini, yani bizim bilgimiz dahilinde en iyisini yapıyoruz. Üretim aşaması gayet sorunlu oluyor. Çünkü dediğim gibi sıfırdan üretiyorsunuz. CNC'nin açıları bazen olmayabiliyor, uymayabiliyor daha doğrusu. Açıları uymadığı gibi bağlama şekilleri, onlar test ediliyor, tekrardan bağlanılıyor, tekrardan sökülüyor. Yani bir seferde olmuyor bunlar. Çok sancılı süreçler dediğim gibi. Bunun yanında ben şimdi burada aldığım notlarda bazı şeyler var. Kapağı üretmemizde birinci sebebi portların yetersizliği. Port, emiş ve egzoz portlarının yetersizliği. Yağlamasından, kapağın yağlamasından daha çok. Şimdi emme ve egzoz portlarını tamamen Formula 1 motorlarındaki gibi yüksek eğimli portlar, port şeklinde tasarlıyoruz. Bu yüksek eğilimli portların bir dezavantajı var.
Bu dezavantajı yakıtı damlacıklaştırma, yani port dikey tasarımından dolayı damlacıklaştırma, yani pürlüze olan, atomize ve pürlüze diye geçiyor. Yani benzin ve hava yakıt karışımını kötü yönde etkileyebiliyor. Bu da içeri damlacık olarak yani benzinin içeri damla olarak akması, karışmayan benzin, havayla karışmayan benzin de en tehlikeli şeydir bir motor için. O yüzden bu tasarımı yaparken yüksek testlerden geçirmeniz gerekiyor. Sırf hava akış testleriyle bitmiyor. Bunun içerisinde enjektör de bağlayıp, sisteme enjektör de bağlayıp test etmeniz gerekiyor. Benzin ve hava karışımının en iyisi olmasını, en iyi gerçekleşmesi için port tasarımı çok önemli. Ve bu dik tasarımda biraz önce bahsettiğim gibi çok önemli kurallardan bir tanesi de benzin ve hava yakıt karışımı. Bunu göz önünde bulundurarak böyle bir dizayn yaptık ve bu dizaynda başarılı olduk. 1,5 seneden beri bu kapağı dünyaya satmaktayız. Bahsetmem gereken bir diğer konusu da ikinci diğer konu bu kapakla alakalı. Valflerin açıları, offset diye geçiyor. Bu açılar valfin üzerindeki yuvayla oturduğu 45 derece vesaire, 40 derece, 50 derece neyse bu açılardan bahsetmiyorum. Valfin offset değerinden bahsediyorum. Yani şu dikliği ve yataylığından bahsediyorum, konumundan bahsediyorum. Bu konumunu da değiştirdik. Bu konumunu %3 pozitif, yani daha ileri doğru bir açı yaptık. Çünkü bu açıda şöyle bir bilgi gizli. Bu da egzantriğin tapete bastığı ve onu ittiğinde oluşan sürtünme enerjisini negatife indirmek için yaptığımız bir sistem, yaptığımız bir geliştirme bu kapakta. Bir diğer konu da yanma odasıydı. Yanma odasında geliştirmemizin sebebi de patlama, yani buji ateşleme yaptığında patlama noktasını ortaya çekmekti. Bu da sürtünme enerjisini, gömleklerde de oluşan sürtünme enerjisini pozitif olarak hanemize yazmaktı amaç. Bunu da gerçekleştirdik. Yanma odasını tamamen tasarımını bu şekilde yaptık ve gayet de başarılı oldu. Biraz da elde edilen değerlerden bahsedeyim. Bu kapağın normal standart değeri, hava geçiş değerleri tabii ki biraz önce de bahsettiğim gibi günlük kullanılan motorlar olduğu için fabrika mühendisleri buna göre dizayn yaparlar. Hem günlük kullanıma hem de yüksek devirler içerisinde çalışması için bir dizayn yaparlar. Bu dizaynı oluştururlar ve en iyi ortalama dizaynı yakalayıp üretime geçerler. Geliştirdiğimiz şeylerden bahsedelim biraz. Portları 350 CFM civarında, emme portları ve egzoz portları 290 civarında. Yani bu civarında dediğim 350 ile 345 arasında bir sayı. Egzoz tarafı da ona yakın. Normal fabrikasyon CNC'de işlenmiş bir döküm kapak, fabrikanın ürettiği bir döküm kapağı işlediğinizde maksimum bugüne kadar alınabilmiş sonuç ve bizim aldığımız sonuç 272 CFM'dir. 272 CFM'in üzerine çıkamadık. Bununla beraber egzoz tarafı da 240 CFM'dir. Bunun da üzerine çıkamadık. 35 mm swaplar kullanılıyor vesaire vesaire ama dediğim gibi bu değerlere çıkılmadı. Bunu tabii ki geliştirdiğimizde çok büyük bir sükse yarattı hem dünyada bu yarışçılar içerisinde. Şu anda hali hazırda çok büyük sayıda üretimimiz var. Fazla sayıda, sayılır sayıda siparişler alıyoruz. Yağ kanallarına da gelecek olursak yağ kanallarını da geliştirdik. Yağ geri dönüşüm kanalları ve yağ basınç kanallarını geliştirdik. Daha yumuşak hatlı kanallarla basıncı arttırdık. Dik gelen köşeli 90 derece hatları minimize ettik. Bunlarla beraber tabii ki yağ basıncını ister istemez bunu minimize edince artıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. YouTube'a videolar çekmeye devam edeceğiz. Her hafta bir konumuz olacak. Bu haftaki konumuz da Hayabusa kapağımızdı, özel ürettiğimiz. Bundan sonraki haftada farklı konularla sizlerle beraber olacağız. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.